Klasik fizikte sağduyuya göre orada bir yerde nesnel bir dünya vardır. O dünya kesin tanımlanmış matematiksel denklemlerin yönetiminde açık ve belirlenebilir bir evrim içerisindedir. Newton'a göre bu nasıl böyleyse Maxwell ve Einstein'a göre de böyledir. Fiziksel gerçekliğin bizden bağımsız olarak var olduğu bilinir ve ona hangi gözle baktığımızdan etkilenmez. Üstelik bedenlerimiz ve beynimiz o dünyanın bir parçasıdır ve aynı açık, belirlenebilir evrimin içinde oldukları kabul edilir. Tüm eylemlerimiz, davranışlarımızı bilinçli istemlerimizin de etkilediği hakkında ne düşünürsek düşünelim, bu denklemlerle belirlenebilir. Klasik dünyanın da karmaşık sorunları vardır. Bu sorunların kaynağı iki tür fiziksel nesnenin bir arada var olmak zorunda olmalarıdır. Her biri sonlu sayıda değişken ile tanımlanan parçacıklar ve sonsuz sayıda parametre gerektiren alanlar. Bu ikili fizik yönünden gerçek bir ikiliye sahip değildir. Parçacıkların ve alanların dengede olmalarını gerektiren bir sistemde tüm enerji parçacıklardan alınıp alanlara verilir. Bu enerjinin eş bölüşümü denilen bir olayın sonucudur. Denge durumunda enerji sistemin tüm özgürlük derecelerinin arasında eşit miktarda yayılır. Alanlar sonsuz serbestlik derecelerine sahip oldukları için parçacıkların payına hiçbir şey düşmez. Özellikle klasik atomlar durgun olmadıkları için parçacıkların tüm eylemi alanların dalga küplerinin enerjisine dönüşür. Maxwell denklemleri uyarınca çekirdeğin üstüne sarmal hareketiyle ve saniyenin minik bir oranı içerisinde sonsuzluğa doğru giderek artan yoğunlukta elektromanyetik dalgalar üretmesi gerektiğidir. Ancak böyle bir şey gözlemlenmemiştir. Aslında gözlenen olayı, yani atomların kararlılığını klasik kuramla açıklamak olası değildir. Atomlar ancak belirli frekanslarda elektromanyetik dalgalar gözlemlendiği şekliyle keskin spektral çizgileri yayabilirler. Üstelik bu frekanslar klasik kuramda yeri olmayan anlamsız kurallara bağlıdır. Bir başka örnek ise siyah cisim ışıması olarak tanınan olaydır. Belirli bir ısıda elektromanyetik ışımanın parçacıklarla dengede olduğu bir cisim düşünün. 1900 yılında Rayleigh ve Jeans tüm enerjinin alan tarafından sınırsız olarak emileceğini hesapladılar. Burada fiziksel yönden alışılmadık bir durum söz konusudur. Mor ötesi felaket. Enerji durmaksızın giderek artan frekanslarda alana yönelmelidir. Ancak doğa kendisini bu felaketten sakınabilmektedir. Düşük alan salınım frekanslarında enerji Rayleigh ve Jeans tarafından hesaplandığı gibidir. Fakat mor ötesi felaketini öngördükleri yüksek frekanslarda enerji dağılımının sonsuza akmadığı, aksine frekans arttıkça sıfıra yaklaştığını gözlemler göstermiştir. Verilen bir ısıda çok özgün bir frekansta enerji en yüksek değerine ulaşır. Akkor halindeki bir demir parçasının ışıması veya güneşin sarı beyaz ışığı aslında bunun en bilinen örnekleridir. Geçen yüzyılın başlarında ortaya atılan iki teori fizik ve felsefe dünyamızı çok derinden etkiledi. Bunlar kuantum ve relativite teorileriydi. Relativite tek başına kendi yolunda yürüyen bir adamın ürünüyken kuantum teorisi birçok kişinin katkılarıyla oluşmuştu. Planck, Einstein, Bohr, de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Dirac ve Pauli gibi. Ve her birine bu katkılarından dolayı Nobel ödülü verilmişti. 30 yıl kadar süren bir arayışın sonunda da kuantum mekaniği denilen yeni bir bilim felsefesi doğdu. Kısaca tanımlamak gerekirse atom altı parçacıkların fiziksel yapılarını konum, momentum gibi matematiksel bazı denklemlerle açıklama sistematiğidir. Her şey Max Planck'ın 1900'de kara cisim radyasyonu üzerine çalışırken ışığın kuantum dediği enerji paketçiklerinden oluştuğunu bulmasıyla başladı. Bulduğu formül ışık enerjisinin dalga paketleri halinde aktarıldığını ifade ediyordu. Planck'ın yetkin örnek olarak aldığı kara cisim üzerindeki kuramsal çalışması 1900'de yayımlandı. Çalışmanın dayandığı temel düşünce şuydu: madde çeşitli frekansları paketler halinde bulunduran ve bu frekansları yayan bir kaynaktı. Gerçi bu düşüncenin yürürlükteki kurama ters düşen yanı yoktu. Ne var ki Planck aynı zamanda madde dediğimiz kaynaktan çıkan frekansların sürekli değil de paketçikler şeklinde salındığı görüşünü ileri sürdü. Klasik fizik ise enerjinin paketler şeklinde değil de sürekli bir akıntı su dalgası gibi olduğunu düşünüyordu. Radyasyonun tanecik görünümünün daha basit örneği fotoelektrik olaydır. Einstein 1905 yılında yayınladığı makalelerinden birinde bu konuyu açıklıyordu. Fotoelektrik olayını basit olarak şöyle izah edebiliriz. Metal bir yüzeye düşürülen ışık, yüzeyden elektron koparır. Koparılan elektron devrede bir akım meydana getirir. Fizikçiler bu elektronun hızının şiddetinden bağımsız olmasını anlayamıyorlardı. Kopan elektronun hızı ışığın rengine, yani dalga boyuna bağlı olmalıydı. Einstein ışığın aslında dalga olmayıp fotonlardan, yani kuantum paketçiklerinden oluştuğunu öne sürerek
sonuca açıklama getirdi. Buna göre metal yüzeyden kopan elektron hızı kuantum paketçiğinin enerjisine veya frekansına bağlıdır. Işığın şiddetini arttırmak sadece kuantum paketçiklerini arttırmak anlamına geliyordu. Dolayısıyla ışığın şiddetini arttırmak yüzeyden koparılan elektron miktarını çoğaltır. Fakat elektronun yüzeyden ayrılma hızına etki edemezdi. Böylece Einstein ışığın bir dalga olmayıp parçacıklar, fotonlar topluluğu olması gerektiğini öne sürdü. Işığın parçacık gibi davranabileceğinin kesin delili 1922'de Compton tarafından bulundu. Compton yaptığı deneyde fotonun momentumu varmış gibi parçacık hareketi yaptığını gözlemledi. Newton zamanından beri girişim ve kırınım deneyleri ışığın dalga karakterinde olması gerektiğini söylüyordu. Işığın parçacık yapısında yani enerji paketçikleri cinsinden olaylar henüz açıklanamamıştı. Görünürdeki bu çelişki dalga parçacık ikilemi olarak bilinir. Modern yoruma göre her iki karakter de doğrudur. Işık bazı olaylarda dalga, bazı olaylarda da parçacık gibi davranır. Ama iki karakteri de aynı anda gösteremez. Bu gelişimlerden sonra sıra klasik fiziğin açıklamada yetersiz kaldığı atom yapısına gelmişti. Danimarkalı bilim adamı Niels Bohr, 1913'te atom yapısına ilişkin günümüzde de kabul edilen bir teori oluşturdu. Bu teori Planck'ın orijinal kuantum teorisi, Einstein'ın ışığın foton kuramı ve Rutherford'un atom modellerinin fikirlerinin bir birleşimidir. Bohr teorisinin varsayımları şunlardır. Elektron, protonun etrafında Coulomb artı yükün eksi yükü çekmesi, çekim kuvvetinin etkisi altında dairesel bir yörüngede hareket eder. Elektron atom etrafında belirli yörüngelerde bulunur. Bu yörüngeler çeşitli enerji seviyeleridir. Bir üst yörüngeye geçmek için enerjiye ihtiyaç duyulur. Alt seviyeye geçmek için de dışarıya enerji verilir. Elektron ancak enerjisi E1 olan kararlı bir durumdan daha düşük enerjili bir E2 durumuna geçiş yaptığında enerji farkıyla orantılı bir enerji yayınlar. Bohr'un teorisi hidrojen atomunda ve hidrojene benzeyen bir kez iyonlaşmış helyum iyonu ile iki kez iyonlaşmış lityum gibi iyonlarda başarıyla uygulandı. Bununla birlikte teori daha karmaşık atomların ve iyonların spektrumlarını doğru olarak tanımlayamazdı. Dalgalarını eski fizikçilerin aşina olduğu su ve atomik sistemlerin yeni mekaniğine doğru ilk cesur adım 1923 yılında Louis Victor de Broglie tarafından atıldı. De Broglie doktora tezinde fotonların dalga ve tanecik özelliklerine sahip olmalarından dolayı belki bütün madde biçimlerinin tanecik özellikleri olduğu kadar dalga özelliklerine de sahip olacakları tezini ileri sürdü. O zaman için hiçbir deneysel doğrulaması olmayan bu öneri oldukça büyük devrimci bir düşünceydi. De Broglie'ye göre elektronlar hem tanecik hem dalga olarak ikili bir doğaya sahiptirler. Her elektrona ona uzayda yol gösteren veya yörünge çizen bir dalga eşlik ediyordu. De Broglie bu savı ile 1929 yılında Nobel ödülünü aldı. Schrödinger 1926 yılında Schrödinger dalga denklemi olarak izah ettiği elektron dalgalarını ses dalgalarının denklemleri gibi matematiksel bir denklemle ifade etti. Bu nedenle Schrödinger'in dalga mekaniği Max Planck ve De Broglie gibi fizikçiler tarafından kabul gördü. Schrödinger kuantumun dışladığı neden-sonuç bağını dalga denklemi yardımıyla ortadan kaldırıyordu. Elektronların bir durumdan bir başka duruma ani değişimlerinin sebebi, elektron geçişlerini bir keman telinin titreşimleri gibi bir notadan diğerine geçiş olarak yorumladı. Paul Adrian, Maurice Dirac, 1926'da özel relativite kavramlarından yararlanarak Schrödinger dalga denklemini değişik biçimde ortaya koydu. Dirac'ın fiziğe ikinci önemli katkısı, 1928'de özel relativite teorisini kuantum mekaniği ile uyuşturması olmuştur. 1927'de Werner Heisenberg ilk kez parçacığın konumunu ve momentumunu aynı anda son derece doğrulukla belirlemenin olanaksız olacağını öne sürdü. Bu demektir ki parçacığın tam konumunu ve momentumunu aynı anda ölçmek fiziksel olarak imkansızdır. Örneğin elektronu ele alalım. Çekirdek etrafında hızı en az 10 üzeri 10 cm/saniye içinde tanımlanmalıdır. Aksi halde atomun çekiminden kurtulup dışarıya fırlayacaktır. Bu elektronun konumunda yaklaşık 10 üzeri 8 santimlik bir belirsizliğe denk gelir. Bu ise atomun toplam boyutudur. Elektron atom etrafında o derece yayılmıştır ki yörüngenin kalınlığı atomun yarıçapına eşit olur. Yani elektron aynı anda çekirdeğin her tarafında bulunabilir. Dünyanın Güneş'in hemen dibinden şimdiki yörüngesine kadar bütün alanlarda bulunma ihtimali gibi. Bu durum fiziksel olarak şu cisim çoğunlukla burada ama kısmen orada, ara sıra da uzakta gibi ifadelerin kullanılmasını gerektirir. Neticede kuantum fiziği tek ve kesin bir sonu değil, bir takım olası sonuçlar öngörür ve her birinin ne kadar mümkün olduğunu söyler.